Hiç kariyerinde görünmez bir tavana çarptığını hissettin mi? Deli gibi çalışıyorsun, herkesten daha yeteneklisin, hatta iş yerinin en zekisi sensin. Ama terfi zamanı gelince o koltuğa sen değil, senden daha vasat biri oturuyor. Hakkın yeniliyor. Ya da kendi işini yapıyorsun ama bir türlü o patlama noktasını geçemiyorsun. Gelirlerin bir seviyeye kadar geliyor ve orada kilitleniyor. Sana bir sır vereyim mi? Sorun senin yeteneğinde değil. Yıllardır incelediğim danışan haritalarında kariyer tıkanıklığı konusunda hep aynı manzarayı görüyoruz. Kişi çok zeki, çok çalışkan ama tırmandığı merdiven ona ait olmayan bir duvara dayalı. Binaya yanlış kapıdan giriyor ve kendi potansiyelini bloke ediyor. Ben Arif Aydın. Bu kanalda doğum haritanızdaki astrolojik verileri kullanarak bilinç dışı döngülerinizi, gölge arketiplerinizi ve davranış şemalarınızı çözümlüyoruz. Bu videoda şuna bakıyoruz. Kariyer tavanı neden kırılmıyor? MC noktası ve 10. ev başarı blokajlarını, görünmez otorite korkusunu ve kariyer döngülerini gösteriyor. Amacımız haritandaki gerçek kariyer patronunu tespit edip başarı önündeki bilinçaltı engellerini kaldırmak. Bugün haritanın tepesine çıkıyoruz. Astrolojinin zirvesi olan MC yani tepe noktasında başarının önündeki o blokajı, görünmez tavanı kaldıracağız. Sadece burcuna bakmayacağız. Kariyerinde asıl patronun kim olduğunu bulacağız. Hazırsan zirveye tırmanıyoruz. Haritanın en tepesindeki o ok işaretine bir bakın. Orada MC, MC yani medium coil yazar. Latince'de göklerin ortası demektir. Burası senin çatındır ve o çatıya diktiğin bayrağındır. Astrolojide mekanizma şudur. Jung'un deyimiyle persona yani yükselen burç ASC senin giriş kapın, maskendir ama MC noktası senin dünyada bırakacağın miras ve statüdür. İnsanlar seni yükselen burcunla tanır ama seni MC burcunla hatırlar. Eğer MC noktandaki burcunun gereğini yapmıyorsan, dünyanın en yetenekli insanı da olsan sistem seni görünmez kılar. MC burcun hangi elementte? Ateş mi, toprak mı, hava mı, su mu? Kariyerinin anahtarı işte tam burada saklı. MC noktan yani haritanın o en tepe noktası Ateş burcu ise yani Koç, Aslan, Yay ise sistem sana sahneye çık, lider ol, risk al diyor. Güvenli olsun, maaşım yatsın dersen ruhun ölür. Senin yakıtın özel oluşundadır, harekete geçişindedir, cesur olmandadır. MC noktan Toprak burcu ise yani Boğa, Başak, Oğlak isen senin kariyerin somut sonuçlar üzerine kurulu olmak zorunda. Sen hayallere değil rakamlarla büyümelisin. Kurumsal yapıdan kaçarsan kaybolursun. Dereyi görüp paçaları öyle sıvamalısın. Eğer MC noktan hava ise yani ikizler, terazi, kova ise senin sermayen bilgi ve iletişimde saklıdır. Ve aynı zamanda teknolojide. Konuşmalısın, ağ kurmalısın, network edinmelisin. Seni tek başına bir odaya kapatırlarsa kariyerin orada söner. Geldik su grubuna. En çok sorulan MC su ise yani yengeç, akrep, balık burcu isen peki bu durumda ne yapacağız? İşte bu durumda senin işin başkalarına dokunmak olacak. Kriz yönetmek olacak. Yeri geldiğinde manipüle etmek olacak. Yeri geldiğinde diplomasi olacak. Yeri geldiğinde ilhamlar olacak. Yeri geldiğinde duygular olacak. Yeri geldiğinde psikoloji olacak. Ve şifa dağıtmak olacak başka bir manada senin için kariyer. Ve sen böyle birisiysen seni oturtup bir odaya kapatırsak, sana da robotik bir iş verirsek senin oradaki varacağın nokta tamamen bunalım olur. Şimdi anlattım, iki şık şık bir tık tık öğrendim deyip geçme. Dur. İşler sandığın kadar basit de değil. MC burcun sana binayı gösteriyor. Ama bina her şey değil. O binanın içinde kim oturuyor? Sakinleri kim? En önemli nokta burada. Yani başka bir deyişle
senin 10. evindeki gezegenler gösteriyor. Bazen doğru işi yaparsın ama yanlış gezegenle savaşırsın. Eğer 10. evinde bir Satürn varsa senin patronun zamandır. Kariyerin geç açılır. Gençken çok ezilirsin ama Satürn ödülünü geç ve kalıcı verebilir. Sen zirveye asansörle değil merdivenle çıkacaksın ve o kariyer noktandaki Satürn'ü yönetmeye mutlaka öğrenmelisin. Bu ise danışmanlık gerektiren başka bir uzmanlık konusudur. Eğer 10. evinde Mars varsa kariyerin bir savaş alanı demektir. Rekabet yoksa sen de yoksun demektir. Sakin bir iş arıyorsan vazgeç. Çünkü sükunet senin işin değil. Eğer 10. evinde bir Plüto varsa işte sen kariyerinde güç savaşları yaşarsın. Mobbing görürsün. Neden? Çünkü sistem o yapıyı yıkıp yeniden kuracak kadar güçlü olmanı istiyor. Peki doğru burçtasın. Gezegenleri de biliyorsun ama hala o tavanı delemiyorsun. Neden? Çünkü haritanın tepesi yani MC ve 10. ev aynı zamanda otorite ve baba alanıdır. Çoğumuzun kendi kariyerimizde değil, babamızın bizden beklediği kariyeri inşa etmeye çalışıyoruz. Veya çocukluğumuzdaki o otorite figürüyle olan kavgamızı patronumuza yansıtıyoruz. Kariyer ve yaşam amacı aynı şey değildir. Hatta Wolfsheim harita ve Placidus harita arasındaki hesaplama farkı da bundan kaynaklanır. MC noktası senin statündür, kuzey ay düğümü ise ruhsal görevindir. Bazen bunlar çelişir. MC noktan Oğlak sert bir patron ol derken kuzey ay düğümün ise yengeç şefkatli ol diyebilir. Çözüm ne peki diyeceksin? Sentez yapmaktır. Şefkatli bir lider olacaksın. Bu ikisini birleştirmezsen zengin olur ama mutsuz olursun. Ya da mutlu olur ama parasız kalırsın. Evet, sana çok önemli şeyler anlattım. Belki başa alıp tekrar dinlemen gerekebilir. Gerçekten de çok önemliydi. Şimdiye kadar kariyerin matematiğini çözmüş olduk. Yanlış dağa tırmanmayı bırakma vakti geldi. Eğer ben kendi zirveme tırmanacağım ve bu kariyer blokajını kıracağım diyorsan şimdi bu videoyu beğen, kanala abone ol ve bildirimleri aç. Kendi sisteminin mühendisi olanlar ve döngüsünü fark edenler zaten kendini belli eder. Yorumlarda görüşürüz. Dur bitmedi. Önemli bir şey daha var. Az önce söylediğim o baba otorite meselesi vardı ya. İşte o buzdağının görünmeyen kısmı. Kariyerindeki blokajın asıl sebebi ekonomi veya yetenek eksikliği olmayabilir. Asıl sebebi evdeki o gölge otorite figürüyle genetik olarak sana geçen başarısızlık korkusu da olabilir. Bir sonraki videoda bu serinin en ağır kapısını açacağız. Baba kompleksine atalardan aktarılan davranış kalıplarını konuşacağız. Babanın döngüsü senin kariyerin mi oldu? Bunu çözeceğiz. Takipte kal.